Konnichiwa, hajimemashite, İbrahim desu. Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Birinci kısımda dil eğitimi için belgelerimizi hazırladık. Hangi belgelerin hazırlanacağını gösterdik. Dil kursunun ücretlerinden bahsettik. Şimdi ikinci kısımda süreç nasıl ilerliyor, neler yapmamız gerekiyor. Sizin danışmanınız yol haritasını çizecek ama buradan da en azından kısa kısa bilgiler kopararak daha rahat bir yol izleyebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi dilerseniz ikinci kısımda sürecin nasıl ilerlediğinden bahsedelim. Evet, başlangıç olarak başvuru ücreti var. Bu okul ücretinin dışında ödenen bir ücret. Resmi olarak başvurunun başlayabilmesi için sizin dil okulunuza 22.000 yen ödemeniz gerekiyor. 22.000 yeni ödedikten sonra bunu vazgeçseniz dahi geri talep edemiyorsunuz dil okulunuzdan. O yüzden 22.000 yen ücreti yatırırken bir kez daha düşünmenizde fayda var. Eğer vazgeçerseniz bu ücreti geri talep edemiyorsunuz. 22.000 yeni ödeyince dil eğitime başvurunuz resmi olarak dil okulu tarafından da başlamış bulunuyor. Ben Swift kodu ile mobil bankacılık aracılığıyla yatırmıştım. Onu yatırmakta çok büyük bir sıkıntı yok. Direkt mobil bankacılıktan yatırabilirsiniz. Bu ücreti yatırdıktan sonra tabii karşı tarafa ulaşması 3-5 gün sürebiliyor. Ücret onların hesabına geçtikten sonra resmi olarak başvurunuz başlamış oluyor. Sizden ilk talep ettikleri şey bu topladığınız belgeleri posta ile karşı tarafa göndermek. Benim önerim öncelikle göndereceğiniz evrakları e-mail yoluyla karşı tarafa atın. Karşı taraf da kontrol etsin. Doğru olduğu takdirde postayla gönderebilirsiniz. En azından postayı gönderdikten sonra herhangi bir yanlış çıktığında ikinci bir posta göndermek zorunda kalmazsınız. Şimdi ilk başta dil okulunun bizi tanıyabilmesi için bir başvuru formu doldurmuştuk. Orada niyet mektubumuzu falan yazmıştık. O yüzden tekrar aslında niyet mektubunuzu göndermenize gerek yok. Dil okulu kendisi oradan çıktı alarak halledebiliyor. Benden buradan postalamam için istenenler aslında sadece imzalı başvuru formu, banka belgeleri, bunlar banka belgeleri muhakkak ıslak imzalı olmak zorunda, ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. 6 adet vesikalık fotoğraf, vesikalık fotoğrafınızın da biyometrik değil 3'e 4 olması gerekiyor. Pasaport fotokopisi ve çalışma belgesi. Bunları toplayıp göndermeniz yeterli oluyor çünkü niyet mektubunu falan karşı taraf çıktı olarak alabiliyor. Şimdi ben Ocak ayında başlamak için başvuru yapmıştım. Haziran ayında konuşmaya başladık. Ve benim evrakları karşı tarafa postalamam 31 Ağustos 2023. 31 Ağustos'ta ben karşı tarafa evraklarımı postalamışım. 12 Eylül'de karşı tarafın eline benim evraklarım ulaşmış. Ve direkt ulaşır ulaşmaz da başvuruyu yapmış. Ve başvurunun sonucu için verilen tarih ise 1 Kasım. 1 Kasım'da başvurunun sonuçlanacağını söylemiş. Ondan sonraki süreç 1 Kasım'a kadar bekleme süreci. Eğer kabul edildiyseniz dil okulunuz size birkaç belge gönderiyor. Bunlardan birisi giriş izni belgesi olarak geçiyor. Bunu vize başvurusu sırasında kullanıyorsunuz. Aynı zamanda dil okulunuz size ikinci bir belge olarak çalışma izni belgesi gönderiyor. Bunu doldurmanız gerekiyor. Çalışma izni belgesini de doldurup Japonya'da havaalanında göçmenlik bürosu yetkililerine teslim etmeniz gerekiyor. Oradan teslim ettikten sonra gün içinde de çalışma izninizi alabiliyorsunuz. Ve ekstradan size okula giriş rehberi gönderirler. Japonya'ya gitmeden önce 2 türlü ön sınavınız oluyor. Sizin seviyenizi belirlemek ve sınıflarınızı yerleştirebilmeleri için. Birincisi yazılı sınav. Hiragana'yı, katakana'yı ve kanji'yi ve birkaç cümleyi soruyorlar, rakamları soruyorlar. Onları cevaplamanız gerekiyor. Hiç bilmeseniz dahi girmenizde fayda var. Çünkü sizi hangi sınıfa aktarabileceklerini görecekler. Hangi seviyeden başlamanız gerektiğini bilecekler. O yüzden girmenizde hiç bilmeseniz, hiç cevaplamasanız dahi girmenizde fayda var. İkinci sınav olarak da sözlü sınav oluyor. Sözlü sınavda da hiragana, katakana veya kanji'den harfler, kelimeler göstermeye çalışıyorlar. Onları söylemeye çalışıyorsunuz. Yine aynı şekilde hiç cevaplamasanız dahi girmenizde fayda var. Ve bunların yanında ilk ödeme nasıl gerçekleşiyor? İlk ödeme, ilk kısımda da bahsettiğim gibi 6 aylık ödemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bütün okul ücretinizi ödemenize gerek yok. Sadece 6 aylık ücretinizi ödeyip başlangıcı yapabiliyorsunuz. Peki ödeme nasıl oluyor? Bazı dil okulları PayPal üzerinden de yapıyor. Tabii PayPal Türkiye'de geçmediği için benim dil okulum Flywire aracılığıyla ödemeyi istedi. Ödememi bu kurum aracılığıyla yaptım. Yaklaşık 4 günde falan dil okulunun finans bölümüne ücretim iletildi. Ve bu arada ben ilk seferinde fark etmemiştim pek. Dil okulunun size gönderdiği ilk izin belgesi fotokopi. Resmi olarak geçmiyor. Siz ilk 6 aylık ücretinizi, dil okulunuzun ücretini yatırdıktan sonra dil okulu size orijinal belgesini gönderiyor. Siz o orijinal haliyle konsolosluğa vize için başvuruda bulunabiliyorsunuz.
Ben ücreti yatırdıktan sonra bana orijinalini gönderdiler. Japonya'dan posta yoluyla orijinalini beklemeye gerek yok artık. Direkt PDF üzerinden çıktı alıp onunla konsolosluğa vize için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bu kısımdan sonra ben direkt Japonya konsolosluğu ile iletişime geçtim. Japonya konsolosluğunun sitesine girince orada bir mail adresi göreceksiniz. Yaşadığınız yere kabul edilebilirlik belgelerinizi yollayıp konsolosluğa mail aracılığıyla iletiyorsunuz. Onlar size dönüş yapıyor, sağ olsunlar direkt dönüş yapıyorlar. Ve vize alabilmek için gerekli evrakları size maddeler halinde belirtiyorlar. Bunlar pasaportun orijinal hali, size bir vize başvuru formu gönderiyorlar, onu dolduruyorsunuz. Vize başvuru formu. Formda dikkat edeceğiniz şey formun İngilizce doldurulması gerekiyor ve ıslak imzayla imzalamanız gerekiyor. Üçüncüsü bir adet fotoğraf istiyorlar. Fotoğrafa dikkat edin, arka fon beyaz olacak. 45'e 35 mm olacak ve 6 aydan eski kesinlikle olmayacak. Ve sizden COA dediğimiz uygunluk belgesini istiyorlar. Onun PDF olarak renkli çıktısını alıp postalayabilirsiniz. Ayrıca okula kabul belgesini de istiyorlar. Onu da çıktı olarak alıp onu da göndermenizde bir sakınca yoktur. 2-4 iş günü içinde vizenizin onaylanıp onaylanmadığına dair bilgiyi size geçiyorlar. Ve onaylandığında da Ankara'ya gidip pasaportunuzu alabiliyorsunuz. Pasaportunuzu almaya giderken dikkat edin. Şu an için ücret 385 TL. Eğer 400 TL götürürseniz para üstü verilmiyor. Direkt giderken 385 TL'nizi ayarlamak zorundasınız. Vizeniz onaylandı ve konsolosluktan pasaportunuzu da aldıktan sonra artık geriye sadece uçak bileti ve ev durumunuz, Japonya'da ev durumunuz kalıyor. Ev durumunda dikkat etmeniz gereken şey Japonya'ya girdiğinizden 15 gün içerisinde resmi olarak artık ben burada kalıyorum demek zorundasınız. 15 gün içinde evinizi halletmeniz gerekiyor. O yüzden çoğu dil okulunun önerdiği şey gelmeden evinizi tutun veya en kötü burada 3-4 ev için görüşme ayarlayın. Artık paylaşımlı ev olur, müstakil ev olur, apartman daireleri olabilir. O artık sizin maddi durumunuza ve keyfinize kalmış bir şey ama en kötü ihtimal buradan 3-4 ev için görüşme ayarlayın. Bütün dil okulları sizin için bunu muhakkak söyleyecektir. Çünkü dediğim gibi 15 gün içinde sizin resmi olarak şurada kalıyorum diye bildirmeniz gerekiyor. Uçak bileti olarak da şöyle belirteceğim. Direkt gidenler gerçekten çok pahalı. 2 katından fazla miktarda denk gelebiliyor. Ama direkt gelenlerde şöyle küçük bir avantajınız olabilir. Artık siz ne olursa olsun öğrencisiniz. Japonya'da dil eğitimi alan bir öğrencisiniz. Bu sayede direkt giden firmaya siz öğrenci belgenizi gönderip öğrenci bileti alabilirsiniz. Bu da size %10 indirim sağlıyor. Ben daha yeni aldım biletimi aktarmalı. Buradan ilk Katar'a, Doha'ya gideceğim. Orada 2 saatlik bekleme sürem var. Ondan sonra Japonya'ya geçeceğim, Tokyo'ya. Ve sonrasında bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Zannedersem aklımda kalanların bütün bir bölümünü size anlattım. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Bir yerde takılırsanız ederseniz yine aşağıda yorumlarda beklerim. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlara lütfen yazın. Dediğim gibi dönüş yaparım. Desteklerinizi de bekliyorum. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sayonara.